Fransız siyasetinde fırtına gibi esiyor. Göçmen karşıtı sert söylemleri ve Avrupa Birliği ile karşı sert eleştirileriyle gündemden düşmüyor. Namı diğer canavarın kızı. Peki neden böyle anılıyor? Geçtiğimiz ayki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Macron'u ezici üstünlükle yenmeyi başardı. Sadece Fransa'da da değil. Tüm Avrupa'da aşırı sağ denildiğinde akıllara ilk onun partisi geliyor. Otoriterlik, ekonomik belirsizlik, ırkçılık, ulusal kimlik vurgusu ve siyasi kriz onun ve partisinin bir özeti desek abartmış olmayız. Fransa'nın en tanınmış ve tartışmalı siyasi figürü Marine Le Pen. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Hazırsanız Fransa'nın skandallarla gündemden düşmeyen ismi Le Pen'i konuşmaya başlıyoruz. İçeriye geçmeden önce şimdiden yorumlarınız için teşekkür etmek istiyorum. Kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir, içeriklerimizin daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Avrupa'da faaliyet gösteren aşırı sağ partiler denildiğinde akla ilk gelen Fransa'daki Ulusal Birlik'tir. Aşırı sağcı siyasetçi denildiğinde ise hiç şüphesiz bu partinin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in kızı Marine Le Pen. Daha 8 yaşındayken Paris'te yaşadığı en bombalanan ve iki kız kardeşiyle ölümden son anda kurtulan isim, siyasi tartışmaların ve skandalların gölgesinde büyüdü. Bu saldırı babası Jean-Marie Le Pen'in aşırı sağcı politikaları nedeniyle aşırı sol bir grup tarafından düzenlenmişti. Bu olay Marine Le Pen'in siyasi görüşlerini sertleştirerek onu daha kararlı ve dirençli bir lider haline getirdi. Hukuk eğitimini tamamlayarak avukat olarak çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra siyasi kariyerin daha ilgi çekici olduğunu fark etti. Daha 18 yaşında babasının mirasını devralarak siyasete, ulusal cepheye katılmıştı. Ancak yıllar içinde kendisine siyasette bambaşka bir yol çizdi. 1998'de Ulusal Cephe'nin yönetim kadrosunda yer aldı. 2002 yılı ise genç siyasetçinin kariyerinde bir dönüm noktası olacaktı. Babası o yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmayı başardığında bu başarının arkasındaki itici güç şüphesiz o oldu. Babasını televizyonda savunarak ve kampanyasını destekleyerek Fransız kamuoyunun dikkatini çekti. 2004'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak seçildi ve partideki kariyeri hızlı bir şekilde yükselişe geçti. 2007'ye gelindiğinde ise babası Jean-Marie Le Pen'in Cumhurbaşkanlığı kampanyasını bizzat yürüttü. 4 yıl sonra da Ulusal Cephe'nin lideri oldu. İlk işi partinin aşırı sağcı imajını değiştirmek olan Le Pen, faşist değil Cumhuriyetçi Partiyiz diyerek Ulusal Cephe'yi modernize etmeye çalıştı. Kendisi de aşırı sağcı değil mi diye soracaksınız. Evet öyleydi ancak hedefinde daha geniş bir kitle vardı. Bunun için Ulusal Cephe'nin kodlarıyla oynadı, kadrolarını değiştirdi. Hatta babasının Yahudi soykırımı hakkında tarihte bir ayrıntı demesi üzerine babasını da partiden ihraç etti. Fransız siyasetinin yeni yüzü daha sonra bu kararı için doğumdan sonra hayatımın en zor anıydı ifadelerini kullanacaktı. Le Pen geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir televizyon programında babası Jean-Marie Le Pen'in Yahudi toplumuyla son derece zor ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Ulusal Birlik tarih boyunca Yahudi devletinin kurulmasından yanaydı ifadesini kullanan siyasetçi, partinin her zaman Siyonist olduğunu ileri sürdü. Ulusal Birlik Partisi ilk yıllarda İsrail karşıtı bir çizgide ilerlerken 2011'de Le Pen'le birlikte bu politikasını radikal bir şekilde değiştirdi. Nitekim Bardella ile birlikte 12 Kasım 2023'te antisemitizm protestosu adı altında düzenlenen İsrail yanlısı gösteriye katıldığına da şahit olduk. Siyasete adım attığı ilk yıllarında aşırı sağın sert ve marjinal söylemlerinden uzaklaşarak popülist ve milliyetçi bir dil benimsedi Le Pen. Göçmen karşıtı ve milliyetçi politikalarını daha ılımlı bir dille sunmaya başladı. Ancak bu yaklaşım kısa sürede yerini İslamofobiye, göçmen karşıtlığına ve hatta Avrupa Birliği'ne karşı sert eleştirilere bıraktı. Bu politikaları halihazırda ekonomik krizin, toplumdaki değişimlerin, sosyal kaygıların ve milliyetçi eğilimlerin var olduğu Fransa'da daha hızlı karşılık buldu. Öyle ki Le Pen 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranını arttırdı. 2014'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise Ulusal Cephe her 4 seçmenden birinin oyunu alarak sandıkta birinci çıktı. Fransız siyasetçi 2017'de Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Avrupa Birliği konusunda Fransa'yı Avro bölgesinden çıkarmayı ve ulusal para birimi olan Fransız frangına geri dönmeyi vaat etti. Le Pen, Fransız hukukunun Avrupa Birliği'ninkinden üstün olduğunu ifade ediyordu. Nitekim Le Pen, Brexit sürecinde İngiltere'deki referandum sonrası İngiliz seçmenleri
Avrupa köleliğinden kurtuldukları için övdü ve referandum sonucunu Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana yaşanan en önemli an olarak nitelendirdi. Bir parantez açalım. Eski Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un da ülkesini AB'den çıkarma anlamına gelen Frexit'in eşiğine getirdiğini ifade ediyor. Le Pen 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de önemli bir başarı elde ederek ikinci tura kalmayı başardı. Ancak Macron karşısında yenilgiye uğradı ve oyların sadece %34'ünü alabildi. Bu yenilgiye rağmen Le Pen'in etkisi artarak devam etti ve partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kazandığı zaferlerle de kendini gösterdi. Bir parantez daha açalım. 2017 Le Pen için aynı zamanda hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve skandallarla dolu bir yıl oldu. Çeşitli iddialarla gündemden düşmeyen ve İslam karşıtı söylemleri ve politikalarıyla eleştirilerin hedefinde olan aşırı sağcı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu'nda görev almayan yakınlarını çalışıyor gibi göstererek maaş almalarını sağlamaktan, seçim kampanyalarını yasa dışı yollarla finanse etmeye, yanıltıcı varlık beyanında bulunmaktan, sosyal medyada terör örgütü DAEŞ'in propagandasını yapmaya kadar birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Ancak siyaset sahnesinde yer almaya devam etti. Partisini daha ılımlı ve geniş kitlelere hitap eden bir yapıya dönüştürmeye çalışan hırslı siyasetçi için bunların hiçbiri engel değildi. Yürütülen seçim çalışmaları ise yeterli sayılmazdı. Bunun için merkez sağ seçmeni de çekme stratejisinin bir parçası olarak 2018'de partinin adını Ulusal Birlik olarak değiştirdi. Marine Le Pen'in Fransa'da popülaritesi giderek artıyordu. 2017'deki seçimlerin ardından 5 yılda alınan sonuçlar itibarıyla Le Pen'in ve partisinin başarılı bir grafik sergilediği görüldü. 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'a karşı performansı siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Partisi 2017'deki genel seçimin ikinci turunda %9 oyla mecliste sadece 8 milletvekili gönderebilmişken 2022'deki genel seçimin ikinci turunda %17 oyla mecliste 89 milletvekili göndermeyi başardı. Le Pen 2022'de seçimlerin ilk turunda oyların %23.1'ini alarak ikinci tura kaldı. İkinci turda ise oy oranını %41.5'e çıkararak büyük bir başarı elde etti. Ancak yeterli olmadı. Rakibi Macron oyların %58.5'ini alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Le Pen ise Élysée Sarayı'nın eşiğinden döndü. Şunu da belirtelim, Macron 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansa da Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde edememişti. Birçok reform ve yasayı geçirmek için Fransız Anayasasını kullandı ve meclisin onayını almadan yasaları antidemokratik şekilde doğrudan onaylama yolunu seçti. Mecliste çoğunluğu sağlamak için Avrupa Parlamentosu seçimlerini fırsat bilen Macron, Fransızlardan Avrupa'da öncü ve istikrarlı bir ülke için oy istese de sonuçlar hiç de beklediği gibi olmadı. Aşırı sağ tarihinde ilk defa en yüksek oy oranına ulaşmıştı. Le Pen'in kazansa da kaybetse de oyunu artırmış olması çok konuşuldu. Hatta hayatı ve siyasi kariyeri Fransa'da ve Avrupa'da aşırı sağın nasıl ana akıma dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak değerlendirildi. Partinin adını değiştirdi, sıra partisinin aşırı sağ imajını değiştirmek ve daha geniş bir seçmen kitlesine hitap etmeye gelmişti. Bunun için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından parti liderliğini genç ve dinamik bir figüre devretmeye karar verdi. 5 Kasım 2022'de yapılan parti kongresinde sürpriz bir kararla partinin genel başkanlığını 28 yaşındaki Jordan Bardella'ya devretti. Sürpriz diyorum çünkü partiyi babasından zorla alan Le Pen'den sonra yerine yine aile içinden birinin gelmesi bekleniyordu. Ancak genç seçmeni yakalamak ve bu monarşiye son vermek adına Le Pen aileyle ilgisi olmayan bir ismi getirdi. 30 yaş altı gelir vergisi muafiyeti, genç girişimciler için 5 yıllık şirket vergisi muafiyeti gibi gençlere hitap eden ekonomik politikalar geliştirdi. Bu politikalar genç seçmenler arasında Le Pen'e olan desteği iyice arttırdı. Ancak partinin başına getirdiği Bardella da en az kendisi kadar göçmen karşıtı ve İslam düşmanı bir isimdi. Bu noktada Le Pen'in bu hamlesi göstermelik bir adım olarak değerlendirildi diyebiliriz. Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çıkarmayı isteyen Le Pen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kaldı. Rusya'nın Ukrayna işgalini ise Avrupa Birliği'nin karşısında bir savaş olarak niteleyen Le Pen,
NATO ve Rusya arasında yakın ilişkiler kurulmasını desteklemeye devam ediyor ve Fransa'nın NATO'nun askeri komutasından çıkmasını savunuyor. Kampanya sloganı "Fransa'yı Fransızlara geri verelim" olan siyasetçi, bunun Fransa, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olduğunu vurguluyor. Ancak şunu da belirtelim. Siyasi konjonktüre bağlı olarak söylemlerini ve vaatlerini sık sık değiştiren Le Pen'in aldığı kararlar, uyguladığı politikalar ve vaatleri zaman içinde merkez siyasete yönelme stratejisinin samimi olmadığını gösterdi. Öyle ki aşırı sağcı siyasetçi özellikle antisemitik ve ırkçı söylemlerinden dolayı sıklıkla tepkilerin odağı haline geliyor. Özellikle İslam karşıtı söylem ve uygulamalarından asla vazgeçmiyor. Onlarca camiyi kapatan Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Fransa'da daha fazla caminin kapatılması çağrısında bulunuyor. Ülkedeki Müslümanlarsa Le Pen'i iktidardan uzak tutmak için seçimin son turunda Macron'a oy verebileceklerini belirtiyor. Marine Le Pen'in göç konusundaki görüşleri de oldukça katı ve kısıtlayıcı. Ülkeye yabancıların girişinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor. Ciddi suçlara karışan ve kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesini istiyor. Ayrıca belirli şartlar altında doğanların otomatik vatandaşlık hakkını iptal etmeyi planlıyor. Sadece bunlar da değil. Kamuya açık alanlarda başörtüsünün yasak olması gerektiğini savunuyor. Fransa'da önde gelen düşünce kuruluşlarından Montaigne Enstitüsü'ne göre Le Pen'in bu projelerinin çoğu anayasaya aykırı. Peki Le Pen, Fransa ve Avrupa'da aşırı sağın destek kazanmasında nasıl oldu da önemli bir figür haline geldi? Daha geniş bir ifadeyle şunu sormak lazım. Aşırı sağ Avrupa Parlamentosu seçimlerinde nasıl başarılı oldu? Bunun birçok açıklaması var. Ancak Avrupa genelinde hükümetlere olan güvenin azalması, Fransa'daki ekonomik çalkantılar, Fransız toplumundaki sosyal huzursuzluklar gibi sebepler Le Pen gibi aşırı sağ partilerin destek kazanmasına yol açtı diyebiliriz. Marine Le Pen 10 yıldan uzun bir süre önce aşırı sağda daha tartışmalı bir figür olarak başladığı kariyerinde destek oranını ve partisine olan ilgiyi sürekli olarak artırmayı başardı dedik. Başlangıçta tartışmalı bir figür olmasına rağmen zamanla daha geniş bir seçmen kitlesinin desteğini kazandı. Öyle ki anketler şu anda onu 2027 başkanlık seçimleri için en popüler aday olarak gösteriyor. Kendisini 2027 başkanlık seçimleri için de stratejik olarak konumlandıran Le Pen'in yeniden adaylığı için herhangi bir engelse bulunmuyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı olmak için parti genel başkanı olma zorunluluğu da bulunmuyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı adayının milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi ve senatör gibi en az 500 seçilmiş yetkiliden imza toplaması yeterli. Siyasi arenada her geçen gün gücünü artıran Le Pen'in Bardella'nın parti liderliği veya başka bir sebeple siyasetten uzaklaşması da beklenmiyordu. Nitekim öyle de oldu. 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların %31.37'sini aldı. Bu da Cumhurbaşkanı Macron'un Rönesans Partisi'nin aldığı %14.6'dan daha fazla, yani neredeyse 2 katı oldu. Cumhurbaşkanı Macron durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Meclisi feshederek erken seçim çağrısında bulundu. Le Pen'in öne çıkmasında şüphesiz Macron'un özellikle emeklilik reformu konusundaki protestolar ve sosyal huzursuzluklar, kabinesindeki değişiklikler ve skandallar, Katolik özel okulundaki homofobi iddialarının sonucunda popülaritesinin azalması da önemli bir etken. Diğer yandan Macron hükümetinin Aralık ayında sert bir göçmenlik yasası geçirerek okullarda başörtüsünü yasaklaması Le Pen'in ideolojik zaferi olarak görüldü. Son anketlere göre Le Pen bugün seçim yapılsa ilk turda %36 ile rahatça birinci olacak. Ancak Fransız siyasetçi yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya. Bunun için 26 diğer parti üyesiyle Eylül 2024'te mahkemeye çıkacak. Suçlamalar arasında yolsuzluk ve dolandırıcılık yer alıyor ve suçlu bulunursa 10 yıl hapis cezası ve kamu görevinden men cezası alabilir. Sadece sahtecilik de değil, Le Pen seçim kampanyalarının yasa dışı yollarla finanse etmekten de suçlanıyor. Ancak Fransız siyasetindeki istikrarlı ilerleyişi partisinin seçmeni Le Pen'in demokrasi için bir tehdit olmadığına ikna ettiğini gösteriyor. Marine Le Pen kamuoyundaki sert ve kararlı imajının arkasında özel hayatını daha mahrem ve korunaklı bir şekilde devam ettirdi. Kişisel hayatını genellikle medyadan uzakta tutmayı tercih eden siyasetçi 2 kez evlendi ve boşandı. İlk evliliğindense 3 çocuğu oldu. Peki aşırı sağın ana akım haline gelmesinin çarpıcı bir örneği olarak Marine Le Pen'in Fransız siyasetindeki yükselişi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu yükselişi sürdürebilecek mi? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Daha geniş bir ifadeyle şunu sormak lazım: aşırı sağ Avrupa Parlamentosu seçimlerinde nasıl başarılı oldu? Bunun birçok açıklaması var. Ancak Avrupa genelinde hükümetlere olan güvenin azalması, Fransa'daki ekonomik çalkantılar, Fransız toplumundaki sosyal huzursuzluklar gibi sebepler Le Pen gibi aşırı sağ partilerin destek kazanmasına yol açtı diyebiliriz.